Günahlar dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Nejat'ın elindeki zarfın içinde hangi bilgiler var? Diğer yandan Zeynep kaçırılacak mı? Gelecek bölümün ilk saniyelerinden itibaren izleyicileri büyük bir panik dalgası bekliyor. Zeynep'in aniden hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolması ailenin ve sevdiklerinin üzerine karabasan gibi çökecek. Zeynep hayatı boyunca bu anı bekleyen, kalbi intikam ateşiyle kavrulan Sefa Koçak tarafından kaçırılmıştır. Sefa'nın Zeynep'i hapsettiği o soğuk ve karanlık mekan sadece fiziksel bir esaret değil, aynı zamanda psikolojik bir işkencenin de merkezine dönüşecektir. Serhat sevdiği kadını kaybettiğini anladığı an adeta deliye dönecek ve onu bulmak için tüm imkanlarını seferber edecektir. Uykusuz geceler, çıkmaz sokaklar ve tükenmeyen bir umutla Zeynep'i arayan Serhat'ın bu çaresiz anında hikayeye yepyeni ve güçlü bir soluk dahil olacak. Serhat'ın yıllardır arasına aşılmaz duvarlar ördüğü babası Yusuf. Yusuf'un diziye bu kritik noktada katılması olayların seyrini tamamen değiştirecektir. Yusuf'un tecrübesi, bağlantıları ve oğluna duyduğu bastırılmış sevgi Zeynep'in kurtarılmasında kilit bir rol oynayacak. Omuz omuza vererek Zeynep'i Sefa'nın elinden kurtarmak için mücadele eden baba oğul bu süreçte aralarındaki o kalın buzları da eritmeye başlayacaklar. Ancak Zeynep'in Sefa'nın elinden kurtarılması mutlu sonun sadece bir başlangıcıdır. Fiziksel olarak özgürlüğüne kavuşan Zeynep ruhsal olarak büyük bir enkazın altında kalacaktır. Geçmişte yaşadığı bastırılmış travmalar bu kaçırılma olayıyla birlikte şiddetle tetiklenecek. Sefa'nın henüz yakalanmamış olması ve tehlikenin varlığını sürdürmesi hem Serhat'ı hem de Zeynep'i sonu gelmez bir paranoyanın içine sürükleyecek. Geceleri kilitlenen kapılar, en ufak bir seste irkilmeler ve sürekli peşimizde biri var hissiyatı ikilinin hayatını bir zindana çevirecektir. Zeynep'i yeniden kaçırmanın ve Serhat'ın kurduğu o sıkı güvenlik çemberini aşmanın imkansız olduğunu anlayan Sefa Koçak, intikam planında rotasını çok daha acımasız bir yöne çevirecektir. Sefa'nın yeni hedefi ailenin en savunmasız, en kırılgan ve sürekli kendi başına sokaklarda dolaşan küçük üyesi Kader olacaktır. Sefa'nın karanlık gözlerinin Kader'in o masum dünyasına çevrilmesi dizideki gerilimi doruk noktasına taşıyacak ve izleyicilerin yüreklerini ağızlarına getirecektir. Büyük sır ortaya çıkıyor. Kader, Serhat'ın kendi kızı. Tam da Sefa'nın Kader üzerindeki karanlık planları şekillenirken dizinin temel dinamiklerini sarsacak o büyük bomba patlayacaktır. Nejat'ın uzun süredir gizemini koruyan o laboratuvar zarfını Serhat'a ulaştırmasıyla her şey değişecek. Zarfı titreyen elleriyle açan Serhat hayatının en büyük şokunu yaşayacaktır. Kader aslında onun öz kızıdır. Yıllardır burnunun dibinde olan sevgiye aç, itilip kalkılan o küçük kızın kendi kanından, canından olduğunu öğrenmek Serhat'ta hem tarifsiz bir mutluluk hem de büyük bir öfke ve pişmanlık yaratacaktır. Bu gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte ailede yer yerinden oynayacaktır. Kader'in diğer kızlarla öz kardeş olduğunun anlaşılması konaktaki dengeleri tamamen alt üst edecektir. Özellikle bugüne kadar Kader'e üvey evlat muamelesi yapan, onu hor gören ve sevgisini esirgeyen Berrak hayatının en büyük yıkımını yaşayacaktır. Kader'in aslında Serhat'ın kızı olduğunu öğrenen Berrak, geçmişte yaptığı kötülüklerin ağırlığı altında ezilecek, en büyük hatanın kendisinde olduğunu fark ederek kahredici bir pişmanlık girdabına sürüklenecektir. Serhat gerçeği öğrenir öğrenmez kızın o sevgisiz ortamdan kurtarmak için hukuki bir savaş başlatacaktır. Kader'in Serhat'ın kızı olduğunun DNA testleriyle kanıtlanması ve okul öğretmenlerinin Kader'in bakımsızlığına, psikolojik olarak ihmal edildiğine dair sundukları sarsıcı raporlar velayet davasının seyrini Serhat'ın lehine çevirecektir. Mahkeme kararı ile birlikte Kader hayatı boyunca hak ettiği o sıcak ve güvenli yuvaya babasının ve öz kardeşlerinin yanına taşınacaktır. Kader'in Zeynep'in şefkatli kollarına atılıp ona ilk kez anne dediği o an izleyicileri gözyaşlarına boğacak ve unutulmaz bir sahne olarak hafızaları kazanacaktır. Berrak'ın düşüşü. Kader'i ve Serhat'ı kaybeden Berrak için hayat artık geri dönülmez bir çöküş dönemine girecektir. Lüks ve şatafat içinde yaşamaya alışkın olan Berrak giderek yoksullaşacak ve hayatın acımasız gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kalacaktır. Annesinin kaza yaptığını söyleyerek hurdaya çıktığını iddia ettiği o lüks arabanın aslında annesinin gizli kumar borçları yüzünden satıldığı gerçeği tokat gibi yüzüne çarpacaktır. Güvendiği tek dal olan Tibet'in mirası da uzun ve karmaşık bir hukuki araştırma sürecine girdiği için
Berrak'ın eline tek kuruş geçmeyecektir. Bir zamanlar küçümsediği, yanından geçerken yüzünü çevirdiği o yoksul mahalleye taşınmak zorunda kalan Berrak için hayatta kalma mücadelesi başlayacaktır. Soğuk ve rutubetli evlerde alışık olmadığı bir hayatın tam ortasında kalan Berrak, gururunu ayaklar altına alarak çiçekçilikte dahil olmak üzere pek çok ağır ve yorucu işte çalışmak zorunda kalacaktır. Ancak Serhat içindeki öfkeye rağmen vicdanlı bir adamdır. Kızlarının, annesinin sokaklarda bu denli perişan bir halde yaşam savaşı vermesine dayanamayacak ve tamamen çocuklarının hatırına Berrak'a görünmeden bir noktada yardım eli uzatacaktır. Cihan'ın sinsi planı ve Azra'nın psikolojik çöküşü. Dizinin en karanlık ve en psikolojik yüzleşmesi ise Cihan ve Azra cephesinde yaşanacaktır. Cihan, geçirdiği kaza sonrası aslında tamamen iyileşmiş olmasına rağmen bu gerçeği ustalıkla herkesten saklayacak. Dışarıdan bakıldığında hala desteğe muhtaç, masum ve acınası biri gibi görünen Cihan, kapalı kapılar ardında şeytani bir planı devreye sokacaktır. Cihan, Azra'yı yavaş yavaş ve sistematik bir şekilde delirtmek için psikolojik şiddetin en sisi türü olan psikolojik manipülasyon yöntemini kullanacaktır. Evdeki eşyaların yerlerini gizlice değiştirecek, dün konuştukları bir konuyu bugün kesin bir dille inkar edecek, Azra'nın hafızasıyla ve gerçeklik algısıyla oynayacaktır. Azra, başlarda yaşadığı bu tuhaflıkları hamileliğin getirdiği dalgınlığa ve hormonlara bağlasa da zamanla kendi aklından şüphe etmeye başlayacaktır. Cihan'ın kurduğu oyunlar o kadar kusursuzdur ki Azra gerçekten halüsinasyonlar gördüğüne ve delirdiğine inanma noktasına gelecektir. Cihan dışarıya karşı o kadar sakin, anlayışlı ve kontrollü bir tavır sergileyecektir ki çevresindeki herkesi Azra'nın psikolojik sorunları olduğuna inandırarak kendi tarafına çekecektir. Kendi aklını ve hakkını savunmaya çalışan Azra ise her seferinde Cihan'ın sakin duvarına çarpacak, çaresizlikten öfke krizleri geçirerek tam da Cihan'ın istediği o dengesiz ve tehlikeli kadın profilini çizecektir. Cihan'ın bu korkunç manipülasyonunun ardındaki asıl ve tek amacı doğacak olan bebeğin velayetini tek başına almaktır. Azra'nın geçirdiği tüm öfke ve sinir krizlerini gizlice belgeleyecek, onu bebeğine bakamayacak kadar tehlikeli ve dengesiz bir anne olarak gösterecek kanıtlar toplayacaktır. Hikayenin sonunda kimsenin inanmadığı, kendi ailesi tarafından bile yalnızlaştırılan ve çaresiz kalan Azra, karnındaki bebeğini doğduktan sonra görebilmek için kendi aklını çalan Cihan'ın tüm acımasız kurallarına boyun eğmek ve onun yarattığı o karanlık hapishanede yaşamayı kabul etmek zorunda kalacaktır. Güller ve Günahlar yeni bölümlerinde insanın içindeki o karanlık uçurumları, annelik duygusunun gücünü, adaletin er ya da geç tecelli edişini ve psikolojik bir savaşın en acımasız hallerini izleyicisine kusursuz bir senaryo ile sunmaya devam edecek. Siz de Güller ve Günahlar dizimizin analizlerini, yeni bölüm incelemelerini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hoşça kalın.